Selamlar herkese, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte YouTube videolarında sıkça yapılan 5 hatadan bahsedeceğiz. Bu hataları nasıl düzeltebiliriz, bunu sizlerle birlikte tartışacağız. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve videoya like atabilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için de mutlaka bildirim zilini açmanızı tavsiye ediyorum sizlere. İsterseniz çok da vakit kaybetmeden videomuza geçelim. YouTube'da içerik üretmek gerçekten kolay değil arkadaşlar. Özellikle de şu anda bulunduğumuz dönemde artık herkes YouTube için bir şeyler yapmaya çalıştığı için, yani rekabet çok fazla olduğu için sizin de bir yerden sıyrılmanız gerekiyor. Bu sıyrılma nasıl olacak derseniz tabii ki de hataları düzeltmekle olacak. Yani belirli hataları yapmayarak diğer insanlardan bir adım öne geçebiliriz. YouTube'da izlediğim kanallarda sıkça gördüğüm hataları sizlere anlatacağım ve bunları nasıl düzelteceğimize beraber bakacağız. Özellikle de sizlerin kanallarında aslında gördüğüm hatalar. Bunlardan ilki ve en önemlisi arkadaşlar videolara yavaş girmek. Yani yavaş girmekten kastım şu: tamamen enerjisi sönük bir şekilde konuşmak ve aynı zamanda bu girişi çok uzun tutmak. Videonun esas konusuna gelene kadar gerçekten bazı videolarda görüyorum 2 dakika geçiyor. Bu gerçekten çok büyük bir süre. Zaten videolarınızın ortalama izlenme süresi ideal olarak 2 ile 3 dakika arası olur ve siz zaten ilk 2 dakikada giriş yapıyorsanız bu ortalama izlenme süreniz 2 dakikaya bile ulaşamayabilir. Çünkü kimse sizin ilk 2 dakikada giriş yapmanızı beklemez. Yani asıl konuya gelmenizi bekler her zaman. Bu yüzden video girişlerinizi kesinlikle kısa tutun arkadaşlar. Videolarınızın girişleri maksimum 1 dakika sürsün. O da maksimum gerçekten. Daha kısa tutmaya da çalışın. Ama illa diyorsanız ben uzun bir giriş yapacağım, yani her şeyi anlatmak istiyorum girişte, o zaman da maksimum 1 dakikaya çıkın. Ortalama izlenme süresi bizim için gerçekten çok önemli ve onu etkileyecek bir hata yaparsak bu bütün kanalımızı etkileyecektir. Bu yüzden kesinlikle bu maddeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda video girişlerinizi uzun tutsanız bile bunu aslında bir şeyle törpüleyebilirsiniz. O da videolarınızın başlarına koyacağınız fragmanlar. Tabii ki benim gibi bir eğitim kanalında veya herhangi bir bilgi kanalında fragman koymak çok mantıklı olmaz ama bir eğlence kanalında veya bir oyun kanalında mantıklı olabilir. Videolarınızın başlarına videonun en can alıcı, en çok ilgi çekecek kısımlarını harmanlayıp bir fragman oluşturabilir ve onu videonuzun en başına koyabilirsiniz. Yani girişten de önce bir fragman izletirsiniz. Bu fragmandaki içerikler insanların ilgisini çektiğinde de videonuzu izlemeye devam edeceklerdir. Yani bu uzun giriş hatasını biraz da olsa bu şekilde düzeltebilirsiniz. Giriş kısmından devam etmek istiyorum. Yine çok gördüğüm bir hata uzun introlar. Şu anda arkadaşlar sizlere intro kullanmayın bile diyebilirim. Yani intro gerçekten biraz eskide kaldı. Çünkü artık herkes bir tempoda, yani hızlıca hayatı yaşıyor. Sürekli herkesin bir işi var. Videoları vakit geçirmek için çoğu zaman insanlar izliyor ve siz oraya uzun bir intro koyarsanız kimse bu introyu izlemez arkadaşlar. Introdansa sizlere tavsiyem geçiş efektleri kullanmanız. Yani 1-2 saniyelik böyle bir geçiş kullanırsanız ne insanlar sıkılır ne de videonuzda çok uzun bir boşluk oluşur. Introları olabildiğince kısa tutun. Hatta istemezseniz kullanmayın bile. Tabii ki güzel bir intro kanalınızda güzel bir etki de bırakacaktır. O yüzden güzel bir intro yapmaya tabii ki çalışın. Ama bu intro kesinlikle çok uzun olmasın arkadaşlar. Bu da videonun gerçekten ortalama izlenme süresini fazlasıyla düşürecektir. Üçüncü olarak arkadaşlar şu hatayı da gerçekten çok sık görüyorum. Bazı arkadaşlar videoları çektiği gibi yüklüyorlar. Yani videoyu çekiyor ve direkt o şekilde YouTube'a yüklüyor. Tabii ki sizin videonuz bir sohbet videosu olabilir mesela. Bunda herhangi bir şey eklemeniz gerekmeyebilir. Bir lower third eklemeyeceksinizdir, intro eklemeyeceksinizdir. Bu tabii ki sizin seçenekleriniz. Ama ne olursa olsun videoyu olduğu gibi yüklemek gerçekten çok büyük bir hata arkadaşlar. Böyle bir video yaptığınızda muhtemelen yükselmeniz imkansız olacaktır. Çünkü bu videoları ne YouTube öne çıkarır ne insanlar izler. Bu yüzden videolarınızda kesinlikle konuşmadığınız yerleri, kesilmesi gereken kısımları, videonun başındaki boşluğu, sonundaki boşluğu, bunları mutlaka bir montaj programıyla kesin arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz benim montaj programları hakkında bilgim yok ki nasıl yapacağım? Kanalımda bunun hakkında birçok video var ve gerçekten kesme biçme işlemleri çok basit arkadaşlar. Belki de videonuzu montajlarken en çok vakit harcayacağınız kısım olacak videodaki boş kısımları kesmek, ama gerçekten aslında en kolay işlem bu. Videonuzda mutlaka boş kısımları kesin ve daha güzel bir video ortaya çıkarın arkadaşlar. Özellikle sustuğunuz kısımları. Şu andan itibaren mesela bir süre hiçbir kısmı kesmeyeceğim. Sustuğum yerleri tamamen bu şekilde bırakacağım
ve siz de fark edeceksiniz ki gerçekten videonun akıcılığı kaybolmuş. Bu şekilde video yaptığınızda arkadaşlar gerçekten özellikle de bazı insanlar yemek yerken mesela video izler. Şahsen ben de yapıyorum bunu. Ve sürekli duraksayan birini izlemek istemezler. Gerçekten bu mantıken bu şekilde. Sürekli duraksadığınızda o insan başka bir işle uğraşıyorsa sürekli sizin videonuzu ilerletmekle uğraşmaz ve direkt videoyu kapatır. Az önceki kısımda da izlediğiniz gibi büyük ihtimalle siz şu an ben çok fazla duraksamama rağmen bundan rahatsız olmuştursunuz. Çünkü gerçekten bu duraksamalar insanın sinirini bozuyor arkadaşlar. En basit videonuzda bile boş kısımları kesmeye gayret edin ve daha akıcı bir video oluşturmaya çalışın. Böylece videolarınız çok daha kaliteli olacaktır. Ve bu da tabii ki yine ortalama izlenme sürenizi etkileyecektir. Ortalama izlenme süresine neden bu kadar vurgu yapıyorsun derseniz şu anda videonuzun öne çıkması için en çok gerekenlerden bir tanesi arkadaşlar. Ortalama izlenme süreniz ne kadar uzun olursa videolarınız da o kadar öne çıkar. Videolarınızın ortalama izlenme süresi uzunsa eğer YouTube'da şu anda bunu başarılı bir video olarak algılıyor ve sizin videonuzu öne çıkarıyor arkadaşlar. Bu yüzden ortalama izlenme süresine kesinlikle dikkat edin. Bunun hakkında daha ayrıntılı bir videoda yakında sizlerle paylaşacağım. Ortalama izlenme süresiyle alakalı olanları şu anda bitirdik diyebiliriz. Daha çok biraz teknik problemlere geleceğiz. Diyelim ki videonuzu çektiniz arkadaşlar. Video tamamen sonlandı. Daha sonra videoyu izlediniz. Birçok teknik problem var. Bu ses olabilir, görüntü olabilir, herhangi bir şey olabilir. YouTube'da bu kadar rekabet varken teknik problemleri olan bir video yüklemeniz gerçekten sizin için çok eksi bir durum. Bu yüzden videolarınızda teknik problem olmamasına dikkat edin. Eğer varsa videonuzu baştan çekin. Biliyorum çektiğiniz bir YouTube videosunu baştan çekmek çok zor gelebilir. Ben de zaman zaman yaşıyorum ve gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Ama bu kadar rekabet varken ortada teknik problemli bir video yüklemekte gerçekten videonuzun izlenmemesi için özellikle yaptığınız bir şey gibi oluyor arkadaşlar. Özellikle sesinizde olacak problemler gerçekten videonuzun izlenmesini çok etkileyecektir. Çoğu insan sesi problemli bir videoyu çok uzun bir süre izlemez arkadaşlar. Bu yüzden videolarınızda sesle alakalı bir problem oluştuğunda mutlaka bu problemi çözmeye çalışın. Görüntüyle alakalı aynı şekilde probleminiz varsa da onu da mutlaka çözmeye çalışın arkadaşlar. Videolarınızı olabildiğince problemsiz bir şekilde insanların karşısına çıkarın. 5. olarak arkadaşlar müzikler var. Bunlar da aslında teknik problem diyebiliriz. Telifli müziklere dikkat etmenizi kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Tabii ki sadece müzik değil, görüntüler de buna dahil. Telifli müzik ve görüntüler gerçekten videonuzu çok kötü etkileyecektir arkadaşlar. Düşünün, çok güzel bir video çektiniz. Video gerçekten içinize sindi. Dediniz ki insanlar izleyecek, ne güzel filan. Ama o videoyu YouTube'a yüklediniz. Videonuzda telif hakkı bulunan herhangi bir içerik olduğunda genelde bu şekilde olur arkadaşlar. İlk başta o kısmı kaldırmanız istenir sizden. Eğer siz daha ileri boyuta taşımışsanız bu işi, telif hakkı ihtarı da alabilirsiniz arkadaşlar. Ama genel olarak ilk başta sizden o kısmı kaldırmanız istenir ve o kısmın kaldırıldığı bir video düşünün. O video olmasa daha iyi aslında. Gerçekten çok kötü bir video ortaya çıkacaktır böyle bir durumda. Bu yüzden telif haklarına, müziklere mutlaka dikkat edin. Daha önce bunun hakkında bir videom vardı ama yakın zamanda daha güncel bir video çekeceğim bu konu hakkında. Telifsiz müzikleri nasıl bulabileceğinizle alakalı ve böylece sizin de bu probleminiz çözülmüş olacaktır. Bu videomda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarımdan memnun kalmışsınızdır ve anlattıklarım sizlere yardımcı olabilmiştir. Anlattıklarıma dikkat ederek arkadaşlar çok daha güzel videolar ortaya çıkarabileceğinize inanıyorum ve çok daha hızlı yükselebileceğinize inanıyorum. Bu videomuz burada sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.